Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yünlü bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle ben lastiğimi yaptım, hazırladım. Bir model üzerinden anlatacağım. İlmek sayımız bu modelde 2, 4, 6, 8, 9. Her model yani 9 ilmekten oluşuyor. 9 ve 9'un katları artı 7 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Şöyle. Ben birkaç sıra şöyle haroşa lastiğimi yaptım, hazırladım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Yine 2 ilmek ters. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk modeli. Şimdi sıra sonunda da burada nasıl başladıysak sıra sonunda 7 ilmek eklememin sebebi bu. 2 kenar ilmeklerimiz, 5 de buradaki şu haroşalı kısmı yapacağız. Yine 2 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmek yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı işlem yok. Ters öreceğiz sürekli. Arka yüzünde yani. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örerek geldim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki düz ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ters. Bu 4 düz ilmeğe geldim. Ajurlu olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Şu kesme yaptığım ilmek. Bir sonrakini düz ördüm. Ve örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Sola doğru yani kesme işlemi yapmış olduk burada. Devamındaki bir ilmeği de düz ördüm. Daha sonra 2 ters. Bu düz olan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ters ilmek. Düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 2 ters ilmek ördüm. Daha sonra geldim bu 400 ilmeğe. İkisini düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğin birincisini örmeden aldım. Diğerini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim ve bıraktım.
Devamında 2 ters, bir ilmek örmeden aldım, 2 ters ilmek ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda her model için 9 ilmek, sonuna da 7 ilmek ekliyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Hemen bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ters ilmek. Geldik şu 4 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim ve bıraktım. Devamında 2 düz ilmek ördüm. 2 ters, şu haroşa olan yerde 2 ters, bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. Modeli tekrar kuruyoruz. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu haroşalı ilmeklerimi ters örüyorum. 2 ters. Şu düz olan ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Geldim şu 4 düz ilmeğe. Önce birincisini ördüm. Kestiğim ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm ve bunu da alarak üzerinden geçirdim, bıraktım. Devamında bir düzümüz kaldı. Onu da düz olarak örelim. 2 ters, bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa yaptığımız 2 ilmeğimizi ters. Düz olan ilmeğimizi örmeden alalım. 2 ters. 4 düz ilmeğe gelince 1 2 2 ilmek düz ördüm. Kestiğim ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz örerek örmeden aldığım ilmeği de bunun üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ters, bir ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum.
Evet, sıramızı tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Ben şöyle bir model üzerinden anlattım. Şurada sonuna eklediğimiz 7 ilmek. Bir de modelin ilerlemiş halini göstereyim size. Bakın bunu da daha önce yapmıştım. Hazırladım. Bunu da şöyle hazır lastik uyguladım bunda. Bu lastiği de gayet güzel oldu. Şöyle modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şöyle. Bu modeli istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, pamuklu iplerle yazlık örgülerinizde, şöyle ajurlu model çünkü gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.